merhabalar. Biz günübirlik Adana turumuzu Adana Hipodromu'nda tamamladık. Çok değişik bir deneyimdi. Hem bir günde Adana'yı gezmek hem de bu geziyi hipodromda bitirmek. Biz çok güzel bir gün geçirdik. Umarım siz de seyrederken aynı şekilde çok güzel vakit geçirirsiniz ve Adana'ya dair ilham bulursunuz. Bugün Olcay'ın videosunda ben vardım. Bana ek bir de Derya'mız vardı. Ona soralım bir de günü nasıldı? Çok güzel, çok keyifli bir gün geçirdik ve çok farklı bir deneyim yaşadık. Keyifli seyirler diliyorum. Pazar sabah kahvaltıya Adana'ya gidiyoruz. Oraya gitmeden şuradaki düşüncelerini alabilir miyim senin? Şu anda bence saati göstermeliyiz bir şekilde. Saati Bir paylaşmalıyız. saniye gösterelim. Kaç şu an? 5.30 şu an saat. Efendim günaydınlar. Birazcık daha kendimize geldik. Saati gösterirken biraz yanlış göstermiş de olabilirim hatta. Biz normalde 4 kişi gidecektik. 4. kişi bir havayolu personeli. Son dakika bize ekmek durumunda kaldı. Ayrıca plan da ondan çıkmıştı. O yüzden kendisine şu an selamlarımızı iletiyoruz. Fosur fosur uyurken o. Diğer arkadaşımız Derya'yı almak üzere. Kemik kadro şeklinde Dinsu, Derya, Can ben Adana'ya doğru gidiyoruz. Sabah sabah yok Özlem. Bir de koştuk. 410 numaralı kapıdaydı uçağımız. Son çağrıyla havalimanına girdik. veya koltukların alt yanlarında bulunmaktadır. Uçağa terk etmeniz gereken acil durumlarda hızlı tahliyeyi sağlamak için el bagajınızı yüksek topuklu ayakkabınızı ve üzerinizdeki bütün çok kirli küçüklükten cisimleri beri bırakın. bozuk. Kemerleriniz gösterilen şekilde bağlanır. Belinize göre ayarlanır ve açılır. Uçuş öncesi ihtiyacı olan yolcularımıza ilave kemer ve bebek kemeri kabin ekibi tarafından verilmektedir. Bir iki tane böyle çok Basıncında bir türbülans, çok değişiklik uçuş olursa geçirdim çok başınızın küçükken üstündeki tek kapaklar başına. otomatik Onlar olarak sınava açılacak bıraktı bence. ve oksijen maskeleri ortaya çıkacaktır. Böyle Bu arada durumda cam derhal kenara en aldık yakın koltuğumuzu maskeyi ki güzel. kendinize doğru Gün doğuşunu görelim. ağız ve burnunuzu içine alacak şekilde 12A üstünüze yerleştirin. almayın. Üzerinde Ben onlarca kez uçtum. Hatta yüzlerce kez belki de uçtum ama hiç teker yere değip uçtuğu olmadı bir daha. Teker yere değdi ve tekrar kalktı. Biz Adana'ya geldik. Bir havaalanı dedik, tekrar havalandık. Anlatmak ister misiniz ne oldu? İlk sandık. Teker yere geri değdi. kalktık. Kuş sürüsü varmış. İkinci kez şimdi tekrar inmeyi deniyoruz. Adana Havalimanı'nı çok sevmemin sebeplerinden bir tanesi de uçak 8.56'da indi. Biz sonrasında bir arabamızı kiraladık, yakıtımızı aldık derken ilk durağımız Cikcikali'ye geldik. Bakalım kaç dakika olmuş? 25 dakikada gelmişiz. İddia ediyoruz Adana'da en iyisini biz yapıyoruz. Kebabın başkenti Cikcikali'ye hoş geldiniz. Benim de herkese önerdiğim bir yer var. Cikcikali'deyiz. Usta Mehmet'le beraberiz. Hocam bir de biraz kendinden ve buradan bahsedebilir misiniz? Daha sonra da kebaba gireceğiz. Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkürler. Ben Mehmet, kebapçı Cikcikali'de yetiştim. 10 senedir bu işletmede çalışıyorum. Şu an size eski usul Adana kebabını yapacağım. Umarım siz de siz gönderen misafirlerime mahcup etmeyeceğim sizleri de. Teşekkürler. Yani şu eski usul dediğim, yani bizim kebapta kapya biber olmaz. Kesinlikle kapya biber kullanmıyoruz. Yakından bir gösterelim. Şöyle görebilirsiniz. Kesinlikle kapya biber yok. Yani insanlar biber değil de et yesin. Sonuçta insanlar ete para veriyor. Peki bu etin içindekilerden biraz bahsedebilir misin? Yani bu kıyma kebabında neyimiz var bizim? Bu erkek kuzu etidir. Yani hayvanın her yerini kullanıyoruz. Bizim özelliğimiz zırhta çekmemiz. Yani makinede değil de büyük zırh dediğimiz büyük bıçaklarla her sabah bu şekilde sabah sporu, cart curt Kaçta diye, başlıyorsun? aynen. Bunu sabah 8.30'da başlıyoruz.
11.30'lara servisimiz hazır. Peki kuzularda yaş tercihiniz nasıl oluyor mesela? Yani en fazla 1 yaşında olacak. Kuzular zaten genelde bizim kullandığımız hayvanlar doğu tarafından gelir. Kuru Köprü Yağlar Gıda Şubesi'nden alıyoruz. Bu da zaten bilenler bilir. Yani Adana'nın çok eski kasaplarından, köklü bir kasaplarından biri. Yani kaliteden taviz vermiyoruz asla. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Peki Eski bir şey usul daha kebabı. soracağım. Tabii. Şimdi ben de Adanalı olarak, anne Evet. tarafım Döşeme Mahalleli. Şeyi çok severim, acıyı kullanmayı çok severim. Kebaplarda senin tavsiyen nasıl yemek? Yani acı seven bir insan olarak da bazen de mesela ciğeri de çok fazla acı atmamayı tercih ediyorum Evet. ki ciğerin tadını tabanabilmek için. Senin burada tavsiyen ne oluyor? Yani aynı şekilde kebapta da pek fazla acı kullanmıyorum. Çünkü kebabın tadını alabilesin. Onun yanında zaten acı süslerini veriyorum. Közlenmiş domates olsun, acı biber olsun. Onun yanında size ikram ediyorum zaten. Bunun yani standardı budur. Yani pek fazla acı yok. Yani ağzı yakmayacak bir şekilde. Anladım hocam. Eline sağlık. Ben şimdi Afiyet olsun ocağa da bir şimdi. bakayım. Mehmet Usta şimdi de bize ciğer hazırlıyor. Evet. Hocam şöyle, bize ciğerden de bahsedebilir misin? ciğerimiz erkek kuzu ciğeridir. Kesinlikle dana ciğeri kullanmıyoruz. Bu şekilde. Peki Adana'da dana ciğeri kullanan yerler var mı? Yani muhakkak vardır ama biz tercih etmiyoruz. Biz sadece kuzu ciğeri kullanıyoruz. İki Erkek tane kuzu yağ ciğeri. koyuyorsun. Aynen. Yani çünkü Adana bu şekil seviyor. Adana'mız da pişiyor orada. Aynen. Peki bir de ekmekten bahsedebilir misin hocam? Ne kullanıyorsun ekmek olarak? Şöyle Adana tırnaklı pide deniyor. Pide ekmeğimiz, kebap ekmeğimiz yani bu şekilde. Yani bunu Adana dışında pek fazla çıkaramıyorlar daha doğrusu. Yani yapamıyorlar diyeyim hatta. Yapamalarının sebebi genellikle böyle lavaş verirler. Lavaşın daha kolay hazırlanması mı? Yani bu ustalık ister. Bu işçilik ister, emek ister. Yani bunu genelde Adanalı ustalarımız yapar. Anladım. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Afiyetler olsun. Afiyet olsun. Harika bir pazar kahvaltısı. Derya'cığım senin kahvaltı tabağını sana doğru Kokular vereyim. nefis bu arada. YouTube'a yansıtamıyoruz kokuları ama kokular efsane. Bu arada kebapçı Cikcik Ali'nin hemen yanındayız. Ustam selamlar tekrardan. Aleykümselam. Kahvaltıyı bitirdik sayılır. Şimdi kebapçı Cikcik Hüseyin neden Cikcik deniyor? Bunu da size göstereyim. Siz söylemek ister misiniz hocam? Vallahi kanaryamız var. 2 tane evde konuşan papağanımız var. Burada da halamın oğluyla beraber güvercinlerimiz var. Burada muhabbet kuşları var. Gel. Muhabbet kuşlarımız var. İşte güvercinlerimiz var. Bakıyoruz. Ustam peki siz kaç yaşından beri bu kuşları seviyorsunuz, merakınız var? Çocukluğumuzdan beri. Lakabı kim koydu? Dayım. Ha, dayınız koydu. Evet. Bu arada benim dedem de, rahmetli dedem de Adanalı, hatta Döşeme Mahalleli. Karşı Onun da işte. aynen karşısı. Müzede vesaire de Evet. orası. Hastane var ya. Evet, Hastanenin orası. Hacıbadem. Camlı bir camlı kahve varmış O da, orada. evet. Ha, o kahvede Mehmet falan da abi, belediye çalışmış. Mehmet deriz. Onların da böyle dedemin bana anlattığı hikayelerden hep bilirim. Herkesin lakabı var. Yani Adana'da özellikle bu bölgede değil mi? Evet. Herkesin bir lakabı var. Ya zaten Çok eski ilginç insanlar, lakaplar da duydum bu arada. eski insanların hepsinin labı var. Biz kahvaltımızı yaptık ama büyük saate tekrardan geldik. Şu an çok güzel bir manzara var, onu göstereceğim. Mesela saatin etrafında çok güzel dumanlar tütüyor. Şimdi biz Cikcikale'de kahvaltımızı yaptıktan sonra bu sefer geç kahvaltıya Kazancılar Çarşısı'na geldik. Ben daha önce çocukken Adana'ya geldiğimi saymıyorum. Arkadaşlarımla geldiğimde ilk kebap yediğim yer yine Kazancılar Çarşısı'nda Lider 2'deydi. Dolayısıyla her geldiğimde de mutlaka yerim ama pazar günü orası kapalı. Bu tablacı kebapçılar açılıyor Kazancılar Çarşısı'nın yanında. Muhteşem bir ambiyans. Yani bence hatta UNESCO'nun bu miras listesine falan bu tarz, bu kültür aktivitesinin kesinlikle eklenmesi lazım. Saat 5'te kurmaya başlıyorlar bu tezgahları. Ateşi de yakıyorlar. Şu an saat 11'e geliyordu galiba. 11'i 7 geçiyor. Halen kahvaltı devam ediyor ve öğlene kadar devam edecek. Biz de Cikcikale'de 3 kişiye böyle 2 porsiyon yemiştik. Şimdi yine 2 porsiyon daha söyledik. Gün içerisinde daha fazla yemek yiyebilmek adına salata ile beraber azar azar yiyerek güne devam ediyoruz. Hadi bakalım.
Park Sirve Adana'da benim sevdiğim yerlerden bir tanesi. Hem kebap alternatifi var ki iyi bir kebapçıdır. Hani Adana'da böyle daha çok tablacı değil de restoran tarzında bir yere gitmek isterseniz onbaşıları size tavsiye ederim. Daha önce ben de yabancı, hatta Michelin yıldızlı şeflerle oraya gitmiştik. Çok beğenmişlerdi. Onun hemen yanında biz tabii kebap yemedik. Emirgan neydi? Süt iş. Süt iş. Emirgan Süt iş vardı. Orada bir kahve içtik. Temiz de bir mekan. Güzel. Genellikle ailelerin gittiği güzel de bir manzarası var. Oradan hazır arabada kiralayınca dedik bir Mersin'e, Tarsus'a gidelim. Ama o kadar da aç olmadığımız için şimdi bir Mersin'de bir dolanacağız. Ondan sonra Tarsus'ta humusumuzu yiyip tekrar Adana'ya doğru döneceğiz. Adana'da havalimanına tekrar dönmeden sürpriz bir aktivitemiz olacak. Yani biz biliyoruz da size sürpriz. Abidin Tantuni'ye hoş geldiniz. Benim daha önce gelip deneyimlediğim bir lezzetli. Bir süsle de gelmiştim. Şimdi Derya'ya getirdik. O da hayatında ilk defa tantuni yemiş. Beğendi. Tabii gün içerisinde fazla yemek yediğimiz için biz 3 kişi 2 tantuniyi bölüştük. Çok olana açıkçası gayet yetti. Tantuni, buradaki tantuni yani birçok yerde yapılan tantuni gibi pamuk yağı kullanılıyormuş. Ne ayçiçek yağı, ne zeytinyağı, ne farklı bir yağ, başka bir yağ kullanılmazmış tantuniye esas tantuni tadı verilsin diye. Aynı zamanda mideyi de yormasın diye. Bir de tabii ki de biftek eti kullanılıyor. Bu Abidin Tantuni Dervişoğlu'ndan getiriyormuş etleri, Hatay'dan. Biz burayı tavsiye ederiz. Daha önce de tavsiye etmiştim. Halen kararım geçerli. Çok farklı. Yani ben onu da eve tabii ya da restoranlarda meze olarak tüketiyordum. Bu normal restoranlarda tüketilebilir. Biraz farklı sanırım. Geleneği. Yani şöyle bak, yağlı gözüküyor esasında ama vücudu ve hiç yormayan bir yağ. Bir de biraz böyle yumuşak. Bu arada şeyler de geldi. Fındıktı değil mi? Evet. Ortaya bırakalım. Fındık geldi. Bir de bunların kuş gözleri var. Kuş gözleri daha ufak. Porsiyonlu onlu geliyor. Kuş gözü de yine onlu geliyor. Tabii biraz da tok olduğumuz için böyle aldık. Bu arada humusu daha önce biz burada pastırmalı da yedik. Farklı çeşitleri de var ama kesinlikle buraya gelmişken humusumuz tadı almak için sade değil mi? Sade. Aynen öyle. Ya da lahmacun gibi bir şey yanında yiyecekse bence kesinlikle sade. Evet, Adana Yeşiloba Hipodromu'na hoş geldiniz. Aynı zamanda Adana'ya hoş geldiniz. Burada yarış da başladı. Yani normalde gündelik hayatta ilginiz olur olmaz bilmiyorum ama bence burası bir hayat deneyimi. Çok güzel, değişik bir deneyim oldu benim için. Çok hoşuma gitti. Hiç izlememiştim. Yemekli de gelebilirsiniz, yemeksiz de biz restoranına geldik.